Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Tereyağlı, kıyır kıyır, tek lokmalık kurabiye tarifi vermek istiyorum. Kalabalık misafirlerinize yapabileceğiniz bereketli bir kurabiye tarifidir. Mutlaka sizler de yapınız. Hiç bekletmeden direkt tarifimize geçelim. 250 gram oda ısısındaki tereyağı uygun bir kaba alınır. Üzerine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu ekleyelim. Tüm malzemeler homojen olana kadar elimizle yoğuralım. Bir su bardağı nişasta ekleyerek yoğurulmaya devam edelim. Azar azar un ilavesi yaparak hamur toparlanana kadar yoğurmaya devam edelim. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. Sizler miktar değişebilir yumurtanın büyüklüğüne göre. Azar azar kontrollü bir şekilde un ilavesi yaparak yoğrulmaya devam edilir hamur. Yoğurduğumuz hamuru tezgaha alalım ve 2 eşit parçaya bölerek az un ilavesi yapılarak orta kalınlıkta merdane yardımıyla hamurumuzu açalım. Açılan hamurun üzerine elinizde varsa şekilli merdane kullanarak şekiller verebilirsiniz. Evet, şekil verdikten sonra elinizde bulunan kalıplarla kurabiye kesilerek şekil verilir. Ben yarısını kalıp kullanarak kestim. Yarısını da bir bardak yardımıyla keserek kurabiyelerime şekil verdim. Kestiğimiz kurabiyeleri dikkatli bir şekilde hamur kartı kullanarak tezgahtan alalım ve fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde dizelim. Kalan hamuru tekrardan orta kalınlıkta açtım. Bir mantı kesme aparatıyla küçük kareler olacak şekilde kestim. Ve aralıklı olarak fırın tepsisine dizmeye devam ediyorum. Kalan hamuru tekrardan toplayarak açtım tezgah üzerine. Hamur kartıyla üzerine şekiller veriyorum. Biraz büyük kareler olacak şekilde keserek şekil veriyorum. Şekil vermesi isteğe bağlıdır. İstediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz hamura. Evet, kesilen hamurlar fırın tepsisine aralıklı olarak dizilir. Bir tırtır kurabiye kalıbım var. Bir kısmını da kalıptan çıkartarak şekil veriyorum. Bunlar da böyle tek lokmalık kahvenin yanında güzel oluyor. Evet, kalan hamurlarımı elimle biraz kopartarak yuvarlıyorum. Elimde bulunan kalıplarla keserek
fırın tepsisine diziyorum. Bunların şekli kalıplı olduğu için daha muntazam oldu. Dilediğiniz şekilde şekiller vererek fırın tepsisine dizebilirsiniz. Bereketli bir kurabiye. 3 tepsi geliyor. Kalabalık misafirlerinize, özel günlerinizde yapabilirsiniz. Doğum günü, doğumlarda, nişanlarda, düğünlerde de yapıp ikram edebilirsiniz. Tadı da, şekli de harika oluyor. Pastanelerden alınan kurabiyelerden daha lezzetli. Yapımı da kolay, eğlenceli. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, kurabiyelerimin hepsine şekil verdim. Artık fırına verebilirim. Önceden ısıttığımız 165 derecelik fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar kurutmadan kurabiyelerimizi pişirmeye bırakalım. Evet, pişen kurabiyeleri çıkartalım ve soğumaya bırakalım. Hiç ellemeden bu şekilde soğumaya bırakalım. Sıcakken ellerseniz kurabiyeleriniz dağılabilir. Evet, soğuyan kurabiyeleri artık süslemeye başlayabiliriz. Erittiğim 200 gramlık çikolatamı sıkma poşetine aldım ve üzerlerine dilediğiniz şekilde şekiller vererek süsleyebilirsiniz. Farklı çikolatalar da kullanabilirsiniz. Sütlü, bitter veya beyaz pembe. Ben elimde olanları kullandım. Evet, elimde frambuazlı çikolata vardı. Bir kısmını da frambuazlı süsleme yapıyorum. Normal çikolata gibi benmari usulü eriterek buzdolabı poşetine aldım. Ucunu ince bir şekilde keserek üzerlerine dilediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz. Evet, kurabiyelerin üzerine badem, fındık ve draje ile en son süsleme yaparak bitiriyorum. Evinizde hangi malzeme varsa kullanabilirsiniz veya bu şekilde dondurarak da kullanabilirsiniz kurabiyeleri. Bu şekilde kendi halinde
Çikolataların donmasını bekliyorum ve daha sonra servis tabağına alıyorum. Evet, ikrama hazır artık. Bir hafta üzeri kapalı bir şekilde muhafaza ederek ikram edebilirsiniz. Uzun süre bayatlamadan tüketebileceğiniz muhteşem bir kurabiye. Sizler de sevdiklerinize yaparak ikram edebilirsiniz. Kanalıma